Neceke Medya ile Finlandiya gündemi başlıyor. Bilginin ışığı ekranlara taşıyor. Neceke Medya, Finlandiya'daki Türklerin sesi. Yaklaşık 16 yıldır Finlandiya'da yaşıyorum. Finlandiya'ya yüksek lisans yapmak hedefiyle geldim ama tabii Finlandiya'nın şartları, ekonomik şartlar gerekçesiyle ben de hızlı bir şekilde girişimci oldum. İlk ekonomik olarak çok büyük bir değişim var. Ben uzun yıllar Finlandiya'da bu alanlarda tecrübeli olmama rağmen çok zorlandım ama tabii ki bunun genel olarak insanları etkilediği kısım doğru. 2023 itibariyle bozulmaya başladı. Yani 2020'de gelen koronanın etkisi, savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının etkisi. Öncelikli sebeplerden bir tanesi şu, başvuruların yanlış yapılıyor olması, eksik veya yanlış gönderilen, anlaşılmayan belgelerin düzeltmesiyle alakalı. Şu anda ENB danışmanlık firmasında legal counsel yani hukuk danışmanı olarak faaliyet gösteriyorum. Ve bununla beraber Fin avukatımızla işbirliği içerisinde beraber çalışıyoruz. Sadece birkaç tane kağıdın sisteme yüklenmesinden ibaret değil, genel olarak belki sayfalarca, belki 50 sayfa, belki 100 sayfa dokümanın sisteme yüklenmesinden sonra oluşan bir değerlendirme. Evet yapabilirsiniz fakat her prosedür yapay zekanın halledebileceği kadar basit prosedürler değil. Yani buranın kuralları Türkiye'den ve bunun haricinde Orta Avrupa'dan çok farklı bir ülke. Yani ne Almanya'ya benzer, ne Fransa'ya benzer, ne İspanya'ya benzer. Bunu burada yaşayan insanlar daha iyi biliyor. Herkese merhabalar. Neceke Medya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir değişik konu ve konukla beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Erkan Bayar Bey, ENB danışmanlık hizmetlerinin kurucusu. Merhabalar Erkan Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan ben de çok memnun oldum. Teşekkürler, sağ olun ve yeni yerinizde hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Öncelikle ilk sorumuz genelde sizi bir tanıyabilir miyiz? Erkan Bayar kimdir? Evet. Ne zamandan beri Finlandiya'da yaşıyorsunuz? Kısaca kendinizle ilgili bir bilgiler verir misiniz bize? Evet. Yaklaşık 16 yıldır Finlandiya'da yaşıyorum. Finlandiya'ya ilk etapta Türkiye'de daha önce işletme mezunuyum. İşletme bölümünden mezun oldum. Hep Finlandiya'ya yüksek lisans yapmak hedefiyle geldim ama tabii Finlandiya'nın şartları, ekonomik şartlar gerekçesiyle ben de hızlı bir şekilde girişimci oldum. Uzun yıllar girişimcilik yaptım. Yani restoran sektöründe Finlandiya'da özellikle Helsinki bölgesinde birçok restoran açtım. En son koronadan önce bir Türk restoran açmıştım. Anadolu Mutfağı'nın İncileri adlı. Dorsal Anatolian Cuisine. Koronaya denk geldi. Çok da iyi bir Michelin yıldızlı şefle birlikte Finlandiya'da başladıktan kısa bir süre sonra korona neticesinde yaklaşık 2 yıl sonra kapatma kararı aldık. Bu sürede danışmanlık yapıyordum zaten. Hani daha öncesinde de ücretli, ücretsiz, gönüllü olarak danışmanlık hizmetleri veriyordum. O şekilde devam ettim. Şimdi ilk geldiğiniz, genelde hep misafirlerime bunu soruyorum. İlk geldiğiniz yıl ile şimdiki zaman arasında geçen dönemde en büyük 2 tane değişen şey desem Ya Finlandiya'da. açıkçası yani bana göre Finlandiya'da ilk ekonomik olarak çok büyük bir değişim var. Yani ilk geldiğim senelerle şimdiki arasında. Bir de yabancı göç nüfusu çok fazla arttı. Yani ilk geldiğimiz yıllarda tabii benden daha eskiler vardı, daha iyi bilir ama benim geldiğim yıllarda daha az göçmen vardı. Göçmen politikası daha farklıydı. Şimdi biraz daha farklı. Bunları söyleyebilirim. Peki restoran sektöründen danışmanlık sektörüne geçmenizdeki en büyük sebep neydi? Restoran sektöründen aslında orası çok iyi bir nokta. Şöyle ki Anatolian Cuisine'i açtığım dönemde 2020-2019'da bütün işletme ile alakalı her şeyin kendi başıma yapmak zorunda kaldım. Tabii ki bu anlamda tamamını kendim yapmadım. Bir kere öncelikli olarak Finlandiya'daki kurallara, şartlara uygun mimarlar, mühendisler ya da iç mimarlarla, dizaynerlarla çalışmak zorunluluğun haricinde işte alkol izinlerinin alınması, restoranın işte hesaplarının, banka kredilerinin özellikle alınması gibi konularda çok zorlandım. Yani tamamını kendim yaptım bizzat ama ben uzun yıllar Finlandiya'da bu alanlarda tecrübeli olmama rağmen çok zorlandım. Daha sonra Finlandiya'da korona döneminde özellikle
bir Business Finland'ın şeyi vardı. TUKİ'si, yardımları vardı. Bu yardımları çok özel raporlarla insanlara veriyorlardı. Yani bir şekilde başvuru şartları da ağır ve zordu. Ben bunlardan da hani bir şekilde faydalandım ama o dönemde birçok kişiye bunları almaları konusunda da yardımcı oldum. Bunun haricinde yine diğer alanlarda da insanlara yardımcı oluyordum. Ben Finlandiya'ya birçok kişinin yani Finlandiya'ya oturma izni almasında yardımcı oldum. Yani bunları daha ilk etapta gönüllü olarak yaparken insanların ne kadar zorlandığını, birilerinin bu işte profesyonel, uzman birilerinin yardımına ihtiyacı olduğunu fark ettim. Koronadan sonra kendi restoranımı kapattıktan sonra yani restoran açmayı bıraktıktan sonra açıkçası kararım şu yöndeydi. Yani burada bu tür işleri yapanlara yardımcı olabileceğim bir sektör, bir alan diye açık gördüm. Şimdi de o işi tam profesyonel olarak yapmaya başladım. Yani, bu danışmanlık bölümüne geçtiniz. Şu anda da böyle bir sıkı politikalar var. Bir uzman olarak şu an Finlandiya'daki bu sahayı nasıl görüyorsunuz? Finlandiya yatırımcılar için zor bir ülke mi olmaya başladı? Şimdi bunu biraz daha detaylı açıklamak gerekirse bizim sadece yaptığımız tek bir iş yok. Evet. Birçok alanda danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Şirketimizin bünyesinde biri Finli, biri Türk olmak üzere 2 tane avukat var. Ben finansal planlama ve diğer alanlara bakıyorum. Daha ayrıca işte bizim ortak olduğumuz, partner olduğumuz bir banka şubesi, Finlandiya'da bir muhasebe şirketi var. Birçok alanda farklı yapıyoruz. Yani ondan dolayı Finlandiya'daki ırkçılık veya Finlandiya'daki belli alanlardaki şeyler bizi doğrudan etkilemiyor. Yaptığımız işi doğrudan etkilemiyor. Ama tabii ki bunun genel olarak insanları etkilediği kısım doğru. Şöyle ki Finlandiya'nın ekonomisi yaklaşık bizzat içinde bulunduğum için şirketlerimle birlikte 2023 itibariyle bozulmaya başladı. Yani 2020'de gelen koronanın etkisi, Ukrayna-Rusya savaşının etkisi ve daha da insanların belki tam olarak net bilmediği bir konuda Avrupa'daki Merkez Bankası'nın Euribor dediğimiz faiz oranlarını yükseltmesiyle ortaya çıktı. 2019'a kadar faizler eksideydi. Bu ne demek? Bankalar banka faizlerini çok rahat bir şekilde ekside olmaması için yani paraları durduğu yerde değer kaybetmemesi için insanlara rahatlıkla kredi verebiliyorlardı. Bunun getirisi de şöyle. 2019 yılında ben kredi çekmek için başvurduğumda bankaya ben bir Türk restoran açacağım diye gittiğimde projeme bakıp şirketime bakıp çok küçük bir analizle bana doğrudan banka kredisi verilebiliyordu ki ben o dönemde 400 bin euronun üzerinde bir banka kredisi aldım. Ağırlıklı olarak firma garantisi var işte ne bileyim banka garantisiyle bankaları parayı daha hızlı verebiliyorlardı. Çünkü Euribor eksideydi. Daha sonra yani 2022'nin sonlarından 2023 itibariyle Euribor artık %2'lere 3'lere tırmandığında banka riskli görmeye başladı. Artık birilerine faizle para vermeyi riskli görmeye başladı. Bunun ekonomiye doğrudan etkisi şu şekilde oldu. İşte büyük şirketler banka kredisi alıp ev yaptırabilirken artık krediyi alamamaya başladılar ve daha önceki kredilerini ödeyememeye başladılar. Çünkü ev yaptırıp satacaklar ki doğrudan ev fiyatları artık düşmeye başladı, zarar etmeye başladılar. Bunun tüm ekonomiye yani tüm Finlandiya ekonomisine etkisi işsizlikle başladı öncelikli olarak. Çünkü artık üretim yok. Faizler yüksek. İnsanlar banka kredisi alamayınca yeni iş yapamıyor. Kaldıraç kullanamıyor. Burada kaldıraç kullanma mantığı da şu şekilde. Benim cebimde 50 bin euro para var ve ben bir restoran işletmesi açmak istiyorum. Ama 50 bin euroluk bir işletme açmak istemiyorum. Ben 200 bin euro değerinde bir işletme satın almak istiyorum. Bankalarda insanların hali hazırda mevduat oranları yükselmiş. Neden? Çünkü herkes bekliyor ki bir şekilde bir sistem açılsın. İşte banka kredisi çekeyim, kaldıraç kullanayım. Bu kaldıraçla birlikte bir iş yapayım. Yani bugün ev yaptıracak kişi de, restoran açacak kişi de ya da herhangi bir alanda yatırım yapacak kişi de kaldıraç kullanma amacıyla bankalardan faizli kredi bekliyor. Ama bankalar kredi vermediği için mevduatlar bankada yatıyor. Finlandiya'da ister istemez böyle bir durağanlık başladı. Yani bu herkesin
belli oranda bankasındaki para beklerken kimse bir iş yapmadığı için işsizlik arttı. Bunu da ekonomik olarak yani yönetim şu şekilde düşünüyor. Hani bir şekilde ekonomiye hız kazandırabilirsek işte yabancıları biraz daha bastıralım ya da ne bileyim diğer giderleri kısalım. İşte sosyal yardımları kısalım. Belki bu doğrultuda biraz birikim yapabiliriz ve işte biraz daha ilerleyebiliriz ki artık ekonomik olarak faizlerin düşene kadar bekleriz diye düşünüyorlar. Belki bilmiyorum ama yanlış bir politika. Hani bunun da sonuç itibariyle genel olarak ekonominin tüm ülkeye vermiş olduğu zararı görüyoruz. Şimdi bize gelen mesajlarda ve sosyal medyada hep gördüğümüz yorumlarda son zamanlarda özellikle de Finlandiya olsun, diğer Avrupa ülkeleri olsun Türklere karşı red oranları aşırı derecede yükseldi. Hatta birçok defa buraya gelip ziyaret edip tekrar normal şartlarda geri dönenlere bile şu an red veriliyor. Sizce bunun en büyük sebepleri nelerdir? Öncelikli sebeplerden bir tanesi şu, başvuruların yanlış yapılıyor olması. Yani bugün bizim de karşılaştığımız artık yapay zeka ile veya internet sitesinde gördüğümüz bütün kuralları aynen uygularsak, yani orada yazılanları yaparsak, yapay zekanın bize vermiş olduğu direktiflere uyarsak, oturum başvurunuzu doğru şekilde yapar, oturumunuzu alırsınız gibi bir mantık var ama sürekli bir güncelleme var. Yabancılar Dairesi'nin yapmış olduğu. Bir ikincisi, bazı başvuruların artık yanlış yapılma, yani Finlandiya bazı yeni kanunlar getirdi. İşte ülke içerisinden başvuru yapmayı yasakladı. Kendi ülkenizden başvuru yapacaksınız gibi. Birçok kişi Finlandiya'ya gelip işte vizeyle, yeşil pasaportla Finlandiya'ya gelip buradan başvuru yapıyor ve bekliyor. 6 ay sonra red geldi. Bana red geldi. Neden red geldi? Biz aslında bütün şartlara uymuştuk gibi birçok etken var. Yani bunun bir profesyonelle, bir uzmanla yapılması tabii ki daha iyi. Yani herkes yapabilir bunu. Ama bir profesyonelle, bir uzmanla doğru şekilde, doğru konumlamayla yapılırsa daha başarılı olur. Yani bir evrak eksikliği veya bir şey olup da sonradan gelip yapay zekaya güvenerek bu işi yapıp da size gelip keşke önceden gelseydin diyenler oldu mu yani? Çok oldu ki bizim şu anda hali hazırda yaptığımız işlerin birçoğu itiraz dosyaları ya da eksik veya yanlış gönderilen anlaşılmayan belgelerin düzeltmesiyle alakalı. Yani başvuruya başlamış, yapmaya başlamış, işte ekstra lausunto, ekstra belge isteniyor. Bu belgelerden ya da ekstra açıklamalar istenmiş. Özellikle girişimci oturumlarında. Şimdi yapay zekayı da kimisi şöyle yapabiliyor. Yani Finlandiya'da girişimci oturumları, işçi oturumları, aile birleşimi farklı alanlarda oturum başvurusu var. Bunlardan en zor olanı girişimci oturumudur. Girişimci oturumunda da bir finansal planlama, 2 yıllık gelecek planlaması. Aynı zamanda şirketinizin nasıl çalışacağına dair bir business planı hazırlamanız gerekiyor. Bunu ChatGPT ile, yapay zeka modeliyle birlikte hazırladığınızda standart bir şey oluşturuyor. Yani size bir genelleme, sizin için özel yazılmış bir plan değil bu. Plan zaten hali hazırda sizin vermiş olduğunuz prompta uygun şekilde yazıyor ve bunun zaten siz değil, yani 20 kişi başvuruyorsa 20 kişi de ChatGPT ile yapacaksa bunu herkes aynı modelle başvuruyor. Bunu okuyan kişiler bu alanda uzmanlaşmış. Yani Erasmus bu değerlenmeyi yaparken Çalışma Bakanlığı bu işinde çok uzmanlaşmış, artık bunu yıllarca görmüş. Yani senin oradaki yapmış olduğun planı, finansal planı defalarca okumuş, tecrübe edilmiş insanlar bunları inceliyor. Senin gördüğün planlamayı, yapmış olduğun planlamayı gördüğünde doğrudan şöyle düşünüyor. Bunun kendi fikri yok. Yapay zeka ile hazırlanmış olan bir plan bunu bana sunmuş. Bu adamın kendi fikri yok. Bu adam işletmeci olamaz. Bu dil de bilmiyor anlaşılan. Hani kendi ChatGPT ile yazılan, çünkü akıcı bir Finceyle, akıcı bir İngilizceyle yazılmışsa eğer yapay zeka bunu hazırlamış oluyor. Otomatik olarak da karşı taraf mantık olarak senin aslında o işte uzman olmadığını veya o işi çok iyi bilmediğini, yapay zeka kullandığını anlıyor. O yüzden red oranları çok fazla geliyor. Yani son zamanlarda sadece bu değil, diğer işlerle alakalı da bizim başvuru yaptığımız, oturum başvurusu yaptığımız başvurular ortalama, biz bunları genelde sosyal medyadan paylaşmaya çalışıyoruz.
işte bir hafta, 10 gün, 2 gün, bir ay gibi sürelerde çıkıyor. Şimdi biz bunları paylaşınca insanlar merak ediyor. Ya nasıl olur bu kadar kısa sürede siz oturum başı sonucu alırsınız? Çünkü eksiksiz evrak verdiğinizde bütün sonuçlarını da birlikte hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Yapmış olduğunuz başvuruda tam olarak Yabancılar Dairesi'nin ne istediğini biliyorsanız, fazladan bir evrak sunuyorsanız içeriye, işlem süresi de kısalır. Doğrudan karar veren kişi de neye karar verdiğini görür, bakar, tek seferde işlem biter. Diğer türlü çok kafa karıştırıcı, yüzlerce belgeyle anlamsız bir başvuru yaparsanız aylarca beklersiniz. Şu an Finlandiya'da hangi sektörlerde açık var, yani hangi sektörler sizin gözünüzde sahada olduğunuz için iyi biliyorsunuz. Genelde en hızlı ve en olumlu sonuçlanan veya geldiğinde pişman olmayacak hangi sektörler var şu an Finlandiya'da açık olan? Ya bunun için Finlandiya'da şöyle başlayalım. İşçi oturumları, girişimci oturumları, yatırımla dediğimiz oturumlarda genellikle biz şuna bakıyoruz. Şimdi girişimci oturumu başvurarken bir kişinin ortalama ne kadar toplamda bir yatırım bütçesi var. Bu bütçeye istinaden bu kişi yapacağı, biz ona hani şu alanda açık var, gel bu alanda yatırım yap, para kazanırsın diye bir şey söylemiyoruz. Çünkü herkesin kendi uzman olduğu bir nokta vardır. Birikimleri, becerileri ve tecrübeleri olan bir nokta vardır. Bu noktada kendisine güvenerek ben bu işte uzmanım, yapabilirim, Finlandiya'da bu işi yapabilir miyim diyebilmesi lazım. Biz ona uygun olarak 2023, 2024, 2025, 2026 son 3-4 yılın raporlarını hazırlarız. Girişimcilik planlarını hazırlarız. Yatırım planlarını hazırlarız, sunarız. Yani bu sektörde yapmış olduğumuz işle alakalı şu kadar rekabet analizi var. Yani rekabet analizine göre şu kadar insan var. Ne bileyim, ciro bu kadar, kar marjı bu kadar gibi bir plan hazırlarız, sunarız. Bu kişi karar verir. Eğer hem mantığına göre ben bu işten para kazanırım derse, biz onun Finlandiya'da girişimci modeliyle şirket kurarak ya da hali hazırda Finlandiya'daki bir şirketi satın alarak oturum başvurusunu yaparız. İkincisi, işçi kısmında da yine şöyle bir durum var. Finlandiya'da yeni bir kanunla yaklaşık 2 yıldır uygulanan bir barometre sistemi var. Finlandiya İşçi Bulma Kurumları, işte TPAYOL dediğimiz bir barometre yayınlıyor. Her ay bunu güncelliyor. Bu barometreye göre de Finlandiya'nın hangi alanda ne kadar işsizlik var, hangi alanda ne kadar işçi açığı var. Buna göre biz öncelikli olarak, bize bir şirket başvurduğu zaman ben Türkiye'den bir personelimi getirmek istiyorum ya da ben Türkiye'den bana Türkiye'den veya herhangi bir başka bir ülkeden işte araba tamircisi, aşçı ya da herhangi bir sektörde kuaför personelimi getir dediği zaman biz öncelikli olarak gelecek kişinin bu alandaki uzmanlığına bakarız. Gerçekten bu alandaki becerilerine, tecrübelerine, sertifikalarına bakarız. Daha sonra şirketin finansal yapısına bakarız. Hukuki olarak şirketin herhangi bir sorunu var mı geçmişe yönelik? Vergisel olarak bir borcu var mı? Şirket gelecek kişinin, personelin maaşını ödeyebilecek güçte mi? Bunların tamamına uygunsa, artık biz de yaptığımız analizlere göre bu kişinin Finlandiya'da oturum alabileceğine inanıyorsak biz oturum başvurusunu yaparız. Şirketlerle yapacağımız, yani girişimci oturumuyla, işçi oturumlarıyla yaptığımız başvurularla, oturum başvurularında hiçbir zaman bir sonuç garantisi de vermeyiz kimseye. Yani %100 oturum alacak. Bunun da tamamını Yabancılar Dairesi, Çalışma Bakanlığı karar verir. Çalışma Bakanlığı uygun görürse, gerçekten kişinin geliri garanti altına alınmışsa, işletme sürdürülebilirse oturum başvurusunu onaylar. Ya da işçilerde, işçinin sizin hali hazırda yaptığınız işe uygun bir iş Finlandiya'da işçi bulunamıyorsa ancak size oturum verir. Bu detaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde oturum reddi sonuçlanır. Sizin yaptığınız bu danışmanlık sadece vize oturum işleri için mi, daha değişik konularda da hizmetleriniz var mı? Yani aslında genel olarak bütün bir girişimi kapsayan bir danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bunun içerisinde öncelikli olarak, yani bir şirketin kurulum aşamasında, yani şirket kurulumu, şirketin banka hesaplarının açılması, son zamanlarda biliyorsunuz Finlandiya'da şirketler banka hesabı açamıyor. Çok zorlandı. Yani sistem değiştiği için biraz zorlandı. Bunun da belki
ayrıca bir başka yayında detaylı konuşuruz. Çünkü çok uzun bir mevzu. Aynı zamanda yine partner olduğumuz Tanım'ın muhasebe şirketiyle birlikte bütün muhasebe işlemlerini takibi, bir şirketin alkol izinlerinin, restoran açma izinlerinin alınmasından tutun da işletmenin sigortalarının yapılandırılması ya da vergisel olarak takibi sonuna kadar bir şirketin ihtiyaç duyduğu A'dan Z'ye tüm hizmetleri yapıyoruz. Bunun haricinde yine hukuki olarak şirketimiz bünyesinde bulunan Samet Karakaş ve Yakup Tapala iki avukatımızla birlikte bütün süreçte yani bir şirketin ya da bir kişinin ihtiyaç duyduğu ceza ya da diğer konulardaki avukatlık hizmetlerinde de doğrudan dava açabiliyoruz. Bu davalara katılabiliyoruz. Hem Hadentoykios yani idari duruşmalarda, idari davalarda hem de ceza bizzat oturum olan davalarda katılım sağlayıp bu tür davaları da takip ediyoruz. Yani yaptığımız sadece aslında genel olarak insanların ilgi duyduğu ve bizi biraz daha popüler yapan çok fazla oturum başvurusuna onay aldığımız için insanlar bizi genelde oturum başvurusu yapıyor olarak sadece oturum hizmetleri olarak düşünseler de bilenler bilir. ENB Consulting çok farklı alanlarda çok farklı hizmetleri de veriyor. O zaman şimdi bu bölümde Samet Bey'i de programımıza alalım. Şu an Samet Bey de burada. Ben Türkiye'de Ankara Barosu'na kayıtlı olan bir avukatım. Fakat Türkiye'de avukat olmanız direkt olarak Finlandiya'da bir avukat olduğunuz manasına gelmiyor tabii ki. Bunun için belli bir prosedürler var. Şu anda ENB danışmanlık firmasında Legal Counsel yani hukuk danışmanı olarak faaliyet gösteriyorum. Ve bununla beraber Fin avukatımızla işbirliği içerisinde beraber çalışıyoruz. Bir nevi aslında Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza Fin hukuk sistemi arasında bir köprü bağ görevi görüyorum diyebilirim. Biliyorsunuz ki yurt dışında yaşayan Türkler her zaman genellikle kendi işleriyle meşgul olduğundan dolayı ülkenin genel işleyişi, idari yapısı ve hukuk sistemiyle çok adapte olamayabiliyor yani ilk yıllarda. Bu yıllar içerisinde eğer herhangi bir hukuki problemle karşılaştıklarında, bir yardıma ihtiyacı olduklarında bizlere ulaşıyorlar. Kaç yılda beri Finlandiya'dasınız? Ben şu anda 2023 yılında Finlandiya'dayım, 3 yılda Finlandiya'dayım. Daha iyisiniz. Evet. Evet. Peki burada az önce de Erkan Bey'le konuşmuştuk. Mesela buraya yatırımcı olarak gelmek isteyenlerin başvurularından sonraki şu anki Finlandiya'daki süreç nasıl işliyor? Yani uzun mu, kısa mı, çok Fince paperisota diyoruz. Kağıt savaşları oluyor mu? Bununla ilgili biraz... Tabii ki oluyor. Girişimci vizesi belki de en çok dosya hazırlama aşamasında en uzun olduğu vize türlerinden bir tanesidir. Çünkü bir işletmenin mali yapısı, şirketin yapılandırması, ekonomik durumu vesaire bunların hepsinin hazırlanması sadece birkaç tane kağıdın sisteme yüklenmesinden ibaret değil. Genel olarak belki sayfalarca, belki 50 sayfa, belki 100 sayfa dokümanın sisteme yüklenmesinden sonra oluşan bir değerlendirme. Fakat başvuru yaptıktan sonra değerlendirme süresi çok fazla uzun değil. Bu iki aşamalı bir değerlendirme. Girişimci vizesinde Eli Keskus dediğimiz, daha önceden Eli Keskus'tu, şimdi Elin Voima Keskus olarak değişti yeni yılda ismi. O kurum tarafından değerlendirmesi yapılıyor. Direkt olarak Yabancılar Dairesi bir değerlendirme yapmıyor. Çünkü Yabancılar Dairesi'nin değerlendirme yapabileceği bir uzmanlık alanı değil. Bu bahsettiğim kurum Elin Voima Keskus şirketin karlılık ve finansal yapısını değerlendiriyor ilk başta ve şirketin yapısını değerlendiriyor. Eğer bu yatırımcı Finlandiya'ya gelirse bu şirketi gerçekten çalıştırabilir mi? Şirketi çalıştırabilme kapasitesi var mı? Yetkinlikleri, geçmiş tecrübeleri bu şirketle uyumlu mu? Ve sonrasında şirket gerçekten gerçek bir faaliyet sağlıyor mu? Gerçekten para kazanabilir mi? Girişimci, yatırımcı bu şirket üzerinden herhangi bir gelir elde edebilir mi? Ve bu gelir garanti altına alınmış mı? Bunun gibi kontrolleri detaylı bir şekilde yapıyor. Fakat son zamanlarda baktığımızda şu anda 2025 yılı istatistiklerine göre mesela Türkiye'den yapılan girişimci vizesi başvuru sayısı 20 kişi. Fakat bunun onaylanan sadece 2 kişi. Yani başarı oranı çok fazla yüksek olmayan bir vize türü. Ne yazık ki internette, sosyal medyada sanki hani bunun Finlandiya'ya gelmenin en kolay yoluymuş gibi gösterilen bazı yanlış kaynaklar var. Fakat insanlar Migrin sitesine girip orada istatistikleri kendileri de kontrol edebilirler. Bu şekilde Finlandiya'ya gelmek aslında zor yollardan bir tanesi. İmkansız değil, mümkün. Fakat doğru hamleleri yaparsanız, doğru adımları atarsanız, doğru danışmanlık alırsanız kesinlikle mümkün olmayan bir şey değil. Finlandiya'ya gelmenin en güzel yollarından bir tanesi. Çünkü geldikten sonra serbest bir çalışma izniniz oluyor. İstediğiniz faaliyeti yapabilirsiniz. Ve bununla beraber ailenizi de Finlandiya'ya getirebilirsiniz. Ve Finlandiya'da başarılı bir girişimci olup Avrupa'nın kapıları sizlere açılabilir. Bu yüzden
tavsiye ettiğimiz bir vize türüdür. Eğer şartları sağlıyorsanız. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Hı hı. Finlandiya'da biliyorsunuz Enter Finland gibi bir şey var. Evet, Şu an doğru. orada toplantı. Aynen. Ben yapay zekaya sorarım. Her şeyi oraya yüklerim. Evet. İşimi de hallederim diyor. Sizce yapay zeka bir hukukçunun, hukuksal danışmanın yerini alabilir mi? Ve bu yolda Evet. bilmiyorum, belki size de gelen birçok müşteri oluyordur. Evet, Oradan doğru. yaptım da olmadı diye. Doğru. Sizce yapay zeka bir hukukçu mudur? Veya bu doğru bir yöntem midir sizce? Şöyle bahsedelim. Yani yapay zeka tabii ki günümüzde çok gelişti. Yani geçen sene ile bu sene arasında muazzam bir fark var. Yapay zeka ile günlük işlerinizi halletmeniz mümkün. Yine bazı hukuki işlemlerinizi, vize işlemlerinizi iyi halletmeniz mümkün. Kesinlikle ben bunda mümkün değil, yapamazsınız şeklinde bir yaklaşımım yok. Evet, yapabilirsiniz, fakat her prosedür yapay zekanın halledebileceği kadar basit prosedürler değil. Özellikle bizim müşterilerimize baktığınız zaman, yani genellikle Finlandiya'ya gelmiş fakat Finlandiya'ya geldikten sonra işleri karışmış, hiçbir şey planladığı gibi gitmeyen insanlarımız olabiliyor. Bu gibi durumlarda yapay zekanın ne yazık ki size yardım etmesi çok mümkün değil. Özellikle tecrübe kısmının devreye girdiği konularda. Örneğin bizim geçmiş tecrübelerimizi devreye soktuğumuz bazı olaylar var. Örneğin bazı olayları mesela 5 kere 10 kere yaşamışızdır. Bu gibi durumlarda hangi olayı kısa yoldan nasıl halledebiliriz? Veya bunun en pratik, en mantıklı yolu nedir? Şeklindeki tecrübeleri yapay zeka ne yazık ki size veremez. Çünkü yapay zekanın beslendiği kaynak yine internettir. İnternette eğer hani bunların cevabı yoksa yine yapay zeka da size direkt olarak bir çözüm sunamaz. Bunun için bazı konularda özellikle danışmanlık almanız gerekebilir. Ama her işlemi kendiniz de halledebilirsiniz. Yapay zeka ile de halledebilirsiniz. Özellikle basit prosedürler evet halledilebilir. Bu konularda yapay zeka size yardımcı olabilir. Ama karmaşık durumlarda hiç sanmıyorum yapay zekanın size yardımcı olabilecek. Özellikle de şirket kurmak için veya böyle detaylı işler için bayağı zor yani. Evet. Evet, son olarak şimdi Finlandiya'ya gelme hayali kuranlara, Evet. özellikle de Finlandiya'nın biliyorsunuz gerek dünyada gerek de özellikle Türkiye'de çok büyük bir Doğru. imajı var. Pozitif Kesinlikle. imajı. Dünyanın en yaygın olarak geçiyor. Herkes işte eğitim olarak, rahatlık olarak işte 8 yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi diye Finler de şaşırıyor bizi Doğru. nasıl seçiyorlar diye. Doğru. Öyle bir hayal kurmak isteyenler var, iş kurmak isteyenler var, burada yaşamak isteyenler var. Bir danışman gözüyle altın tavsiyeleriniz nelerdir onlara? Finlandiya hiçbir zaman aslında internette araştırıldığı gibi bir ülkenin olmadığını ne yazık ki insanlar geldiğinde görüyor. Yani buranın kuralları Türkiye'den ve bunun haricinde Orta Avrupa'dan çok farklı bir ülke. Yani ne Almanya'ya benzer, ne Fransa'ya benzer, ne İspanya'ya benzer. Bunu burada yaşayan insanlar daha iyi biliyor. Buranın kuralları daha farklı. Bu yüzden Finlandiya'yı tabii ki gelmeden önce olabildiğince araştırsınlar. YouTube'dan, sosyal medyadan, ondan sonra internette farklı kaynaklardan, bloglardan okuyabilirler ama hiçbir zaman hiçbir şeye gittiğiniz zaman yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz olaylardan daha ileri bir seviye olmayacaktır. Yani sosyal medyada izlediğiniz hiçbir video sizin burada gerçek yaşantıyla karşılaştıramazsınız. Bu yüzden burada yaşayan insanlardan danışmanlık alınması her zaman bizim de işimizde olduğundan dolayı tabii ki bunu tavsiye ederiz. Bu konu hakkında insanları her zaman en iyi bir şekilde bilgiyi burada yaşayan insanlardan alabilirler diye düşünüyorum. Ve bu sadece biz olmak zorunda değiliz. Farklı danışmanlık firmaları olabilir. Burada yaşayan akrabaları, eşleri, dostları olabilir. O yüzden onlara ve gelen insanlara danışarak iş yapmalarını her zaman tavsiye ediyorum. Şöyle ki Finlandiya'ya gelmek isteyenler için kesinlikle öncelikle Samet Arp Bey'in de dediği gibi ön araştırma yapılması ve kesinlikle Finlandiya'nın gerçekten şu anki durumunun, güncel durumunun iyi araştırılması, öğrenilmesi gerektiği kanısındayım. Çünkü belki daha öncelerde daha farklıydı. Yani gelenler, eski gelenler burayı biraz daha ballandıra anlatırlardı. Ama yine de hali hazırda ben Avrupa ülkeleri arasında refah düzeyi olarak Finlandiya'yı biraz daha yüksek görüyorum. Yani diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Finlandiya, İsveç, İskandinavya ülkelerine daha yüksek görüyorum. Yani tercih edilecekse yine İskandinavya ülkeleri tercih edilmeli ama Finlandiya Türkiye'deki yaşayan kişilerin artık beklentilerinin biraz altında kalıyor. Çünkü ekonomik olarak Finlandiya çok büyük paraların döndüğü, çok büyük ekonominin döndüğü bir ülke değil. Yani burada bir ev aldığınızda yıllarca değer kazanmadan aynı şekilde değerini belki koruyabiliyor, belki de değer düşürüyor. İşte ya da bir araba aldığında insanlar şaşırıyor yani geldiğinde arabasını satarken çok büyük zarar ettiğinde nasıl ya mesela Türkiye'de alışmış olduğu bir prosedür. Bundan dolayı
gelmeden önce iyi bir araştırma yapılması lazım. Sadece ben aileli olan insanlar için, yani bir çocuk yetiştirecekseniz, eğer çocuğunuza iyi bir eğitim almasını istiyorsanız Finlandiya'yı tercih etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında ekonomik olarak gelmek isteyenlere çok fazla Finlandiya'yı tavsiye etmiyorum. Finlandiya'yı överek, Finlandiya'nın ekonomisini ya da buradaki yaşam tarzını, buradaki hayatı överek, çeşitli mecralardan reklamlar yaparak para kazanmaya çalışan insanlara da kesinlikle güvenmeyin. Mutlaka ama mutlaka kendiniz araştırın. Yani girişim yapacağım ya da işte işçi oturumuyla ya da öğrenci oturumuyla Finlandiya'dan bir şekilde oturum alıp oraya gittiğimde nasıl olsa sonrasına bakarız, sonrasında orada bir şekilde ayakta kalırım, çalışırım kafasıyla asla Finlandiya'ya gelmeyin. Finlandiya'da iş bulmanız çok zor. Finlandiya'da eğer bir birikiminiz yoksa bir girişim yapmanız çok zor. O yüzden asla ve asla sosyal medyada anlatılanlara inanmayın. Yapay zekaya da çok fazla inanmayın. Güvendiğiniz, gerçekten güvendiğiniz varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız, onlardan sağlıklı bilgiler alın. Yoksa işinde uzman, profesyonel, bu işi yapan yabancılar da var. Türklerden dediğiniz gibi bir iki tane yapmaya çalışanlar var, yapanlar var. Kimseye de buradan bir şey söylemek istemem ama insanları mağdur etmesinler. Yani çok fazla bu işi yapmaya çalışıp insanları mağdur eden bir kitle var. Onların haricinde biz elimizden geldiği kadar işimizi doğru, dürüst ve kurallara uygun olarak yapıyoruz. Uzun yıllardır Finlandiya'dayım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer benim yaptığım işle ilgili herhangi birisi size negatif bir puanlama verirse ben sizin işinizi bedava yaparım. O kadar işime güveniyorum. Yaptığımız işi de sonuna kadar takipçisiyiz. Finlandiya yani her zaman bu şekilde olacak diye de bir kural yok. Mutlaka düzelebilir, ekonomi de düzelebilir. Türkiye'deki olduğu gibi, birçok ülkede de olduğu gibi düzelebilir. Hani şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak gerekiyor. O yüzden herkese hayatında başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Teşekkür ediyoruz bize programda katıldığınız için. Tekrardan hayırlı işler, bol işler diliyoruz sizlere. Evet değerli NCK Medya takipçileri, izleyicileri, şu an bizi izleyenler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda değişik konu ve konuklarla inşallah yine beraber olacağız. Ayrıca bu konularla ilgili sorularınız olursa bizlere yorumlara yazın. Çünkü bu konu gerçekten sürekli gündemde olan bir konu. Bu danışmanlık olsun, işte hukuksal olsun. Bakarsınız bir program daha yaparız. Eğer daha çok böyle sorularla ilgili veya işte gelen yorumlarla ilgili bir program daha yaparız. Finlandiya'dan, Espoo'dan herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tamam, teşekkür ederim.